araştırma bize şunu gösterdi. Kilo problemi olan bir insan bir yıl içerisinde toplam 16 kez zayıflamaya karar veriyor, başlıyor ve bırakıyor. Acaba siz böyle bir şey yaşıyor musunuz? Yani her pazartesi rejime başlayanlardan mısınız? Bugün yiyeyim, yarın yaparım diyenlerden misiniz? Önce kendinizi bir dinleyin bakalım. Bu konuda kendinize güveniyor musunuz, güvenemiyor musunuz? Neden güvenemiyorsunuz? İşte bunların farkına varmamız gerekiyor. Çoğu zaman insanlar zayıflamaya karar verdiklerinde bir de şöyle bir düşünce oluyor bilinçaltında. Nasıl olsa başaramayacağım, hiç kimseye söylemeyeyim. İşte başaramazsam olmadı diye düşünürüm şeklinde düşünülüyor. Ama lütfen bu kadar ön yargılı olmayın. Lütfen bu kadar umutsuz olmayın. Tabii ki kilo kontrolü çok çok önemli. Sadece kozmetik görünüş için değil, gerçekten iç organların iyi çalışması için, metabolizmanın düzenlenmesi için, hastalıklardan korunmak için çok çok önemli. Verilecek bir 5 kilo diyabete yakalanma riskinizi %50 oranında azaltıyor. Vereceğiniz bir 5 kilo eklemlere düşen basıncı %50 oranında azaltıyor. Vereceğiniz bir 5 kilo gece uykuda nefes durma riskinizi %70 oranında azaltıyor. Yani bir 5 kilo deyip geçmeyin. O zaman biz kalıcı kilo vermek istiyorsak eğer ve kendimizi sabote etmek istemiyorsak eğer, birincisi sabotaj durdurucu düşünce geliştireceğiz. Bu da ben bunu yapabilirim, ben bu işte başarılı olabilirim, olacağım cümlesini kendinize söyleyeceksiniz ve asla vazgeçmeyeceksiniz. Bunu tıpkı mesela okula gönderdiğiniz çocuğunuz gibi düşüneceksiniz kendinizi. Çoğu zaman biz çocuğumuzu okula gönderdiğimizde bazen başarısız sonuçlar aldığımızda çocuğumuzu okuldan çekiyor muyuz? Bence işte sen bu işi yapamıyorsun, okula da gitme, evde otur diyor muyuz? Demiyoruz. Nerede hata yapıyorsun, nerede zayıflığı varsa o konuda daha çok ders çalıştırıyoruz. O konuda daha çok destek oluyoruz ki çocuğumuz okulu gayet güzel bitirsin diye. Aynı şekilde bu kilo verme girişiminde de bazen başarısız olabiliriz, bazen başarılı olabiliriz. Burada lütfen kilo verdim diye sevinmeyin, veremedim diye üzülmeyin. İşte en büyük diyet sabotajcısı bu duygulardır. Demek ki biz bu duygularla baş etmenin yolunu bulacağız. İkinci dikkat edecek noktada. Birincisi neymiş? Asla olumsuz düşünmeyeceğiz. Ben bunu yapamam cümlesini asla kendinize söylemeyeceksiniz. Tıpkı çocuğunuzu okula göndermek gibi, tıpkı okul başarısını yakalamak gibi her gün yeniden başlayarak ben bunu yapacağım cümlesini kendinize söyleyeceksiniz. İkincisi de asla duygusal olarak bu olayı değerlendirmeyeceksiniz. Yani kilo verdim diye sevinmeyeceksiniz, veremedim diye üzülmeyeceksiniz. Bu iki duygu durumu da sevgili dostlarım en büyük zayıflama sabotajcısıdır. Nasıl biliyor musunuz? Şimdi biz kilo verdiğimizi gördüğümüzde kendimize ne deriz? Ay çok güzel yapıyorum, bugün yiyeyim, yarın yaparım deriz. Kilo veremediğimizi gördüğümüzde de ah o kadar uğraşıyorum ama olmuyor, yiyeyim bitsin deriz, yine kilo alırız. Bu iki duygu durumu bizim zayıflama çabamızı sabote eder. Peki biz ne yapmalıyız? Kilo verdiğimizi gördüğümüzde böyle seviniyoruz ya, o zaman kendimize şu cümleyi söyleyeceğiz. Aferin bana, bugün daha az yiyeceğim, bugün kendime daha çok dikkat edeceğim diyeceğiz. Kilo veremediğimizi gördüğümüzde de acaba ben nerede hata yapıyorum cümlesini kendimize dürüstçe soracağız. Çünkü çoğu zaman kilo veremediğimiz zaman ya da kilo aldığımız zaman hemen bir neden bulamıyoruz. Aslında çok da iyi yapmıştım. Neden bu böyle oldu? Hay Allah benim de metabolizmam çalışmıyor gibi cümlelerin arkasına sığınıyoruz. Eğer istediğiniz şekilde kilo veremiyorsanız ya da kilo alıyorsanız şu üç duruma mutlaka dikkat edin. Ya porsiyonunuzu büyütmüşsünüzdür, ya yağlı yemişsinizdir ya da karbonhidrat grubu yiyecekler hayatınıza birazcık fazla girivermiştir. Burada bu üçünden neresinde hata yaptım cümlesini kendinize bir sorun. Ve genelde bizim ülkemizde, bizim kültürümüzde karbonhidrat ağırlıklı bir mutfağımız olduğu için sorun karbonhidratlardan çıkar. Mesela biz pilavı neredeyse ekmekle yiyen bir toplumuz. İşte makarnanın yanında mantı yiyen bir toplumuz neredeyse. O nedenle bu karbonhidratlara karşı birazcık dikkatli olun ve ne zaman kilo alıyorsanız ya da kilo vermekte güçlük çekiyorsanız yediklerinizi mutlaka yazın.
Yediklerinizi yazmak her zaman besin alımınızı en az %15-20 azaltır ve farkındalığınızı yükseltir. Nerede hata yapsanız da daha iyi görüp kendinizi daha iyi değerlendirirsiniz. Demek ki birincisi olumlu düşüneceğiz. Ben bunu yapacağım, bu okulu bitireceğim. İkincisi duygu durumumuzun bizi sabote etmesine izin vermeyeceğiz. Şimdi gelelim üçüncü sabotajcıya. Bir zayıflama girişiminde bulunduğumuzda hangi durum bizi sabote ediyor? Bir düşünün bakalım. Söyleyeyim mi? Davetler ve ısrarlar. En büyük zayıflama sabotajcıları bunlar. Hatta çoğu zaman bazı hastalarım diyor ki, doktor hanım diyor, birisi bir yere çağıracak diyor, ödüm patlıyor diyor. Çünkü tam başlıyorum diyor, tam yapıyorum diyor. İşte diyor evde kendime göre zeytinyağlımı yaptım, salatamı yaptım, yoğurdumu yaptım. Bir davete gidiyoruz diyor. Yiyoruz börekleri, çörekleri, kısırları. Diyet bozuluyor diyor. O zaman da yapamıyorum diye bırakıyorum diyor. Davetlerin sizi sabote etmesine izin vermeyeceksiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? 1. Davetlerde özellikle insanlara diyet yapıyorum, rejim yapıyorum cümlesini asla kurmayacaksınız. Çünkü bu iki cümle her zaman daha fazla yemeniz konusunda karşınızdaki insanın size ısrar etmesini sağlar. Der ki canım bunu zeytinyağlı yaptık. Zaten işte bunun kalorisi düşük. Diyetini evde yaparsın. Şimdi ye yarın yemezsin gibi cümleler gelir. Ve biz bu cümleleri duyduğumuzda kendimizi birazcık rahat bırakırız. Zaten canımız da yemek istiyordur. Yeriz. Sonra da aman nasıl olsa yapamıyorum diye bırakırız. Peki ne yapmalıyız? Davetlerde insanlara diyet yapıyorum, rejim yapıyorum cümlesini asla kurmayın. İnsanlara şunu söyleyin, midem rahatsız, bana dokunuyor, biraz gaz yapıyor, ben kendime göre alayım cümlesini kurduğunuzda hiç kimse size ısrar etmez ve siz kendinizi o davette çok iyi yönetebilirsiniz. Demek ki üçüncü sabotajcı neymiş? Diyet sabotajcısı ısrarlar ve ısrarlardan kurtulmanın yolu da diyet yapıyorum, rejim yapıyorum cümlesi değil, bana biraz dokunuyor, mideme dokunuyor, gaz yapıyor, şişkinlik yapıyor gibi cümleler kurarak insanların size olan ısrarlarını yok edeceksiniz. Peki davetler dedik en büyük diyet sabotajcısı ya, insanların bize ısrar etmesini önledik. Peki kendi kendimizi o güzelim yiyeceklerden nasıl uzaklaştıracağız diye sorarsanız size cevabım şu olacak: lütfen aç karnına bir davete gitmeyin. Aç karnına davete giderseniz eğer her şeyi yemek istersiniz. İnsanın ihtiyacı neyse biliyorsunuz göz onu görür ve çok aç kaldığımızda özellikle karbonhidrat grubu yiyecekleri çok sık tercih ettiğimiz için karbonhidratları ağzımıza atarız ve çok fazla yiyebiliriz. Burada size tavsiyem şu: lütfen bir davete aç gitmeyin. Evden bir kase yoğurt yemek ya da bir bardak ayran içmek, yanına bir avuç leblebi yemek. Hatta ben kendim şunu yapıyorum. Mesela her davet öncesi bir yumurta haşlıyorum. Üzerine biraz yoğurt, pul biber, kırmızı biber döküyorum. Yanına bir söğüş salata yapıyorum. Yanına da bir bardak su içiyorum. Bunu yiyerek gittiğimde proteinler daha uzun süre tok tuttuğu için o davette kendimi daha iyi kontrol ediyorum. Ve ihtiyacım olmadığı için de lezzeti için yediğim yiyecekleri de daha küçük porsiyonlarda yiyebiliyorum. Demek ki üçüncü diyet sabotajcısı, üçüncü zayıflama sabotajcısı neymiş? Davetler ve ısrarlar. Bu davetleri ve ısrarları önlemenin de en etkili yolu neymiş sevgili dostlarım? Tok karnına gideceksiniz. İnsanlara da diyet yapıyorum, rejim yapıyorum cümlelerini asla ve asla kurmayacaksınız. Karar verdik. Vazgeçmek yok, ertelemek yok, ben bunu yapamam gibi olumsuz cümleler kurmak yok. Tıpkı okula başlayan bir öğrenci gibi. Her gün bu işe yeniden başlayarak, ben bu işi başaracağım diyerek başladığınız işi mutlaka devam ettireceksiniz. Burada da iş sadece diyet yapmak değil, sadece yememek değil, kendimizi yemekten korumayı başarmak, olumsuz duygularla savaşmak, diyet sabotajcıları, zayıflama sabotajcıları karşısında farkındalığımızı oluşturmak ve bunlara karşı önlemler alabilmeyi birlikte başaralım.